Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Quartz ve Kule'den bahsedeceğim sizlere. DLC'nin en önemli iki yerlerinden birisidir arkadaşlar. Yeni gelen iki bölge diyeyim artık. İki yeni etkinlik diyeyim sizlere. Bu arada hastayım. O yüzden sesimden dolayı kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum sizlere. Bir de ekstradan konuşamam bir şey olur. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Şimdi ilk olarak Kuvars'tan başlayalım arkadaşlar. Bu Kuvars dediğimiz şöyle yavaştan başlatayım. Tribute diye bir 4 tane şu gördüğünüz burada şeyin de gösterdiği videoda da gördüğümüz anahtar gibi bir şey bu. Tributlar. Bu tribut olmadan da bu Karus'ta girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu anahtarları koyarsanız ekstradan mesela bunda mistik ünik düşme ihtimali oluyormuş eğer bu anahtarı kullanırsanız. Ekstradan tabii ki de bunun cezası var. Burada işte %50 süre cezası, %50 işte potion drop cezası falan var. Diğerleri tabii ki daha düşük olduğu için, bu legendary olduğu için bunun %35, %40 cezaları var. Ve geçtikçe de cezalar düşüyor arkadaşlar. %25, %30 diye düşüyor. Şimdi buranın olayını şöyle açıklayayım sizlere. Şimdi bunu koyuyor tributu. Burada işte cezalarımız var. Bu cezalar niye var? İlerleyen zamanda hemen söyleyeceğim sizlere. Bir de ekstradan burada bargain diye bir yer var arkadaşlar. Bu bargain gibi yer, burayı kullandığınız zaman ekstradan hani fazla ne diyeyim, fazla item düşürmek istiyorsanız veya ne düşürmek istiyorsanız buradan seçip o aspekttir veya zırhtır, onlar düşüyor arkadaşlar. Öyle olması lazım. Yani ben öyle hatırlıyorum. Burada da işte bunları veriyorsunuz. İsterseniz para veriyorsunuz. İsterseniz işte obol mobol veriyorsunuz. Bunları da bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Burayı böyle verdikten sonra 50.000 golda başlatıyorsunuz burayı. Buranın amacı şu arkadaşlar. Bu arada bu DLC'yi alan arkadaşlar oynayabilir sadece burayı. Şimdi bildiğiniz üzere 4. sezonda 5. sezonda liderlik sıralaması vardı. Liderlik tablosu vardı. Oraya giriyorduk. Süreyle yarışıyorduk. Ve şuradaki bar dolması gerekiyor arkadaşlar bu süre bitmeden. Eğer bu süre biter buradaki barı dolduramazsınız veya buradaki barı doldurdunuz. Boss'a gittiniz. Boss'u kesiyorken süre biterse sizi dışarıya atıyor arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde burayı doldurmak için mob kesiyorsunuz. Zaten bu mantığı az buçuk biliyorsunuz, anlamışsınızdır. Çünkü sezon 4, sezon 5'te vardı bu olay. Tabii ki şu anki durumu daha da geliştirilmiş hali. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Burada işte süreyi dolduruyorsunuz. Süreyi doldurduktan sonra şöyle hızlıca ilerleteyim. Boss'a geliyorsunuz. Bu boss bu arkadaşlar. Bu boss'un çeşitli mekanikleri var. İşte gördüğünüz gibi. Biraz uğraştırıcı. Böyle seri olmazsanız hasar verebilecek değişik bir boss. Güzel boss ama mekanikleri iyi bu arada. Şu alan hasarlarını zaten görüyorsunuz. Mantıklı yere kaçmanız gerekiyor arkadaşlar. Boss'u kestikten sonra sizlere bir tane sandık veriyor ve o sandıktan da işte itemlerinizi vesairenizi alabiliyorsunuz. Bir de zaten burada Tier 4'ü açtı gördünüz. Yıldızlı itemler düşüyor. Ondan sonra bu tributları bu Quartz bölgesinden düşürüyorsunuz arkadaşlar. Bu işte tributu koymadan bu bölgeye girebilirsiniz. Oradan bitirdikten sonra bu tributları düşürme şansınız var. Bu şekilde de tribut düşürüp bir dahaki tur girdiğinizde verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ilerletelim birazcık daha.
Bir de bir olay daha var burada. Onu da göstereyim. Şey bulabilirsem. Ha bu. Loot Goblin'i arkadaşlar. Bu bölgede bir de ortada Loot Goblin'i çıkıyor ve bu Loot Goblin'i keserseniz buradaki barı daha çok dolduruyor. Çünkü videoda daha çok doldurdu bunu kestikten sonra. Bu Loot Goblin'in olayı portallardan girip bir oraya bir buraya gidiyor arkadaşlar. Yerde tuzaklar falan bırakıyor. Sizi hasar veriyor veya yavaşlatıyor. O yüzden Bulut Goblin'i kesince zaten şurada barı göreceksiniz. Biraz sonra kesecek. Şöyle kestiği ürünleri aldı. Bakın bar doldu arkadaşlar. Bir de Bulut Goblin'i var. Yani ekstradan başka bir şey yok bu Kuvars'ta. Dediğim gibi bu şekilde girip yapabilirsiniz. Gün sonunda buradan Uber'de düşürme ihtimaliniz var. Tabii ki de şu tributu kullanmanız gerek. Şu tributu arkadaşlar. Bunda var sadece. Burada yazıyor zaten Mystic Unique diye. Diğerlerinde yok. Diğerleri de kendine göre itemler düşürüyor. Onu söylemiş olayım. Quartz bu şekilde. Yeni gelen etkinliklerden biri bu. Şimdi gelelim kuleye arkadaşlar. Yani Dark Tidal. Ben buraya kule diyorum. Burası tamamen grup halinde girebileceğiniz bir bölgedir. Ve bu bölgede şöyle diyeyim sizlere, gerçekten ekip halinde yarışmanız, ya ekip halinde çalışmanız gerekiyor. Diğer türlü zor yapmanız, onu söyleyeyim. Bunun görevi var. Şuradan görevi aktif ediyorsunuz zaten. Ondan sonra görevleri ilerlete burayı aktif ediyorsunuz. Bu aktif olduktan sonra dediğim gibi işte bir kapıdan geçmek için bir portalla biriniz, diğer portalla biriniz durması lazım. Örnek veriyorum. Ondan sonra yine aynı şekilde grup çalışmaları yapmanız lazım. Boss bir şey yapıyorken hasar verebilmeniz için bir bölgede birinizin durması lazım. O tarz şeyler var arkadaşlar. Grup halinde yapılacak şeyler. Zaten zindan 2 kişilik, yani en düşük. Daha fazla da tabii ki de girebiliyorsunuz 4 kişiyken. Bir de ekstradan bu kuleye özel burada işaretleme seçenekleri geldi arkadaşlar. Bu işaretleme seçenekleri, bu bizim E'ye bastığımızda selam verdiğimiz yer var ya, şurası. Buraya ekleyip herkese de örnek veriyorum. Bildiğiniz üzere Pathfinder geldi. Pathfinder geldi. Finder. Konuşamıyorum, özür dilerim. Pathfinder geldi ve orada direkt grup kurup girebilirsiniz. Ondan dolayı da takım arkadaşlarınıza birer tane renk belirleyerek kimin nereye gideceğini veya ne yapacağını işaretleyerek daha iyi, daha kolay anlamasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu renkleri zaten üstünüzde kullanabiliyorsunuz. Böyle hemen görün sizde. Böyle işaret atabiliyorsunuz. O renk kiminse o arkadaşınız oraya geliyor arkadaşlar. Anlaştığınız gibi. Mesela buraya da pembe yattı. Bu da pembeyi almış mesela. O da direkt pembeye geldi. Bu şekilde bir sistem getirmişler kule için. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Burayı zaten marka gösterdik. Ondan sonra kulenin ya da şöyle diyeyim, oyunun en çok beğendiğim olayı burası arkadaşlar. Niye? Burada ekstradan tütsüler var. Yeni tütsüler, yeni iksirler var arkadaşlar. İşte biri can veriyor, biri işte efendime söyleyeyim hız veriyor vesaire vesaire bir şeyler veriyor. Ama şu aşağıdaki scrolllar mükemmel arkadaşlar. Bu scrolllardan bir tanesiyle muazzam. Hadi scroll'un bir tanesi, bu arada bu scroll'ları şu scroll mesela ölen bir arkadaşınız varsa diriltiyor. İksir de olabilir, tam hatırlamıyorum. Birisi işte can veriyor, ekstra fazladan pot düşürüyor şu scroll. Ama bu scroll arkadaşlar muazzam bir scroll. Çünkü temperik attığımız zaman, yani tavlama attığımız zaman bildiğiniz üzere tavlama geldiği zaman silah veya item çöp oluyordu. Artık ona son veriyoruz. Çünkü bu scroll'la tavlaması yandığın bir itemin
bu scroll'u kullanarak o tavlamayı silebiliyoruz arkadaşlar ve o itemi tekrardan tavlama atabiliyoruz. Ve bu sadece kuleden düşüyor. O yüzden kulenin önemi bayağı büyük olacak. Onu öncelikle söyleyeyim. Ekiple grupla yapılması için bayağı değerli bir yer olacak arkadaşlar. Tavlama sıfırlama düşen itemi kulede arkadaşlar. Kısacası böyle söyleyeyim. Ekstradan bu kulede şey düşüyor. Uber düşüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Uber düşme şansı var. Bu kuleden de Uber mitik alabilirsiniz. Yani gidip 200'lük bosslara vesaireye girmenize gerek yok. Buradan da Uber'inizi alabilirsiniz. Sonra kostüm vesaire onları gösteriyorlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hani elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi hastayım. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Bu arada ben YouTube kanalımda işte Diablo 4 sezon 6 diye bir oynatma listesi oluşturdum. O oynatma listesinden de sezon 6'ya dair her şeyi öğrenebilirsiniz. Tabii yeni oluşturduğum için bu ikinci videosu olacak. Ama örnek veriyorum, izlemeyen biri varsa direkt o oynatma listesini izlerse sezon 6'ya direkt hakim olabilecek arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomuzda paralı askerler, şöyle göstereyim. Paralı askerler ve rünlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.